Ukrayna-Rusya savaşının başından bu yana topyekün saldırılar kadar dikkat çeken bir husus varsa o da her iki tarafın özel hedeflere yönelik eylemlere yönelmesi. Bu noktada elbette savaşın başından bu yana Rusya'nın hedefi açık. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'ye yönelik bir suikast ki hem Ukrayna hem İngiltere hem de Amerika bunu daha önce birden fazla kez duyurdu. Ancak Ukrayna daha farklı bir yol izliyor. Kimi zaman Karadeniz'deki en önemli Rus gemisi, kimi zaman son derece kritik bir merkezin havaya uçurulması ve kimi zaman da Rusya adına büyük anlam ifade eden isimlere yönelik suikastlar. Kiev'in yol haritası böyle. Geçtiğimiz günlerde Rus donanmasının 2 numaralı ismi olan Tümgeneral Mihail Gudkov ve beraberindeki üst düzey isimlere yönelik füze saldırısı da bunlardan biriydi. Putin için son derece büyük bir prestij kaybı anlamına gelen bu saldırı belli ki Ukrayna'nın elde ettiği altın değerinde bir istihbaratın sonucuydu. Bu videomuzda Kursk bölgesinde yaşanan saldırının üzerindeki sis perdesini aralamaya çalışacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı ne en başta Moskova'nın iddia ettiği gibi 72 saatte bitti ne de başkan seçilirsem bir telefonla bitireceğim diyen Trump'ın vaadi gerçek oldu. Her ne kadar İstanbul'daki barış görüşmeleri en azından kalıcı bir ateşkes için umutları sıcak tutsa da arka planda her iki tarafta birbirine en büyük darbeyi vurabilmek adına her fırsatı değerlendiriyor. Bu noktada Rusya'nın ağırlıklı olarak daha güçlü füzeler, kamikaze İHA'lar ve sahadaki askerlerini kullanmak istediği sır değil. Daha ilk günden elindeki kozlara göre savaşacağını belli eden Ukrayna'nın ise kullandığı farklı enstrümanlar var. Her şeyden önce Kiev'in en büyük hedefi mümkün olan en özel operasyonlarla karşı tarafa en büyük hasarı verebilmek. Bunu daha önce denizde kullandığı kamikaze SİDA'larla son derece değerli Rus gemilerine de yaptı. Rusya'nın derinliklerine eş zamanlı saldırılar düzenleyerek de. Kimi zaman da son örnekte olduğu gibi Rusya için simgesel değeri olan isim ya da birliklere hedef aldı. Temmuz ayının hemen başında yaşanan füze saldırısı bu son saydığımız kategoriye giriyor. Ukrayna, Rusya donanmasının 2 numaralı ismi olan Tümgeneral Mihail Gudkov'un da aralarında bulunduğu en az 10 üst düzey Rus askerini öldürdü. Olaya dair elimizdeki bilgiler sınırlı. Ancak bu saldırının hassas füzelerle gerçekleştiğini biliyoruz. Bildiğimiz bir başka ayrıntı daha var. O da saldırı sırasında Rus donanma komutanının yani 1 numaralı ismin izinde olduğu. Kim bilir belki de izinde olmasa Ukrayna Rus donanmasının en hassas isimlerini tek bir saldırıda ortadan kaldıracaktı. Olayın nasıl gerçekleştiğini bilmeyenler için çok kısa bir özet geçelim ve sonra diğer merak edilenlere yanıt verelim. Füze saldırısı Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde gerçekleşti. Amiral Gudkov ve 10 üst düzey ismin hayatını kaybettiğini söylemiştik. Elbette Gudkov ayrı bir parantezi hak ediyor. Çünkü o bugüne kadar hem Putin hem de Rus halkı gözünde her yönüyle bir kahramandı. Tümgeneral Mihail Gudkov. Rusya donanması başkomutan yardımcısı. Aynı zamanda Pasifik filosuna bağlı ülkenin en prestijli birliklerinden biri sayılan 155. Ayrı Muhafız Deniz Tugayı'nın eski komutanı. Rusya kahramanı unvanına sahip. Görev süresi boyunca aldığı nişan ve özel ödüllerin sayısı bir hayli fazla. Özellikle Donbas ve Herson cephelerinde kritik görevler üstlendi. Rus medyasına göre tüm bu süreçlerde hep en önde çarpıştı. Son olarak Rus deniz piyadelerinin genel koordinasyonundan sorumluydu. Ayrıca Kursk sınır hattındaki çatışma bölgelerinde aktif olarak görev alıyordu. O gün hem kendi A takımını hem de Ukrayna Savaşı'nda önemli görevleri bulunan isimleri toplamıştı. Belki de devam eden savaşta neler yapılabileceği, hangi eksiklerin nasıl giderileceği ve benzer konularda önemli bir görüşme yapacaktı. Kursk bölgesindeki 155. Deniz Tugayı karargahının ev sahipliğindeki toplantı dört bir yandan gelen patlamalarla bölündü. Ukrayna elindeki son derece güçlü ve hassas füzelerle karargahı vurdu. Karargah büyük bir alanda kurulu olmasına rağmen 4 füzenin de toplantının yapıldığı noktaya odaklanması elbette dikkatlerden kaçmadı. Ukrayna'ya yakın Telegram kanalları saldırının hemen ardından Rus donanmasının en önemli isimlerinden biri olan Gudkov'un öldüğünü yazmaya başladı. Gudkov'la beraber en az 10 üst düzey Rus asker daha saldırıda hayatını kaybetmişti. Elbette tahmin edeceğiniz üzere Rusya sessizliğe büründü. Ne Kremlin'den ne de sürece hakim herhangi bir kaynaktan tek satır açıklama gelmedi. Ta ki olayın üzerinden 24 saat geçene kadar. Ruslar General Gudkov'un hayatını kaybettiğini açıkladı ancak bunun dışında sürece dair tek bir detay vermedi. Ukrayna'nın asimetrik saldırıları savaşın başından bu yana Rusya'nın yumuşak karnını oluşturuyor. Karadeniz'deki donanmanın
amiral gemisi Moskova'yı kaybettiler. Donanması dahi olmayan Ukrayna'ya karşı böylesine bir kaybın utancını da uzun süre yaşadılar. Ardından Ukrayna'dan binlerce kilometre uzakta Rusya'nın derinliklerinde en özel savaş uçaklarını kaybettiler. Daha bunun şokunu atlatamadan şimdi de donanmanın 2 numaralı ismini bir füze saldırısına kurban verdiler. Ki bu olayların arasında çok sayıda üst düzey ismin benzer şekilde Ukrayna tarafından etkisiz hale getirildiğini de biliyoruz. Peki ne oldu da 155. Deniz Tugayı'nın karargahı bu denli kritik bir toplantıya ev sahipliği yaparken böylesine kolay bir şekilde vuruldu? Elbette elimizdeki bilgilerle buna çok net bir yanıt aramak mümkün değil. Ancak gerek açık kaynaklara yansıyan kimi bilgiler, gerek Batı medyasında yer alan haberler en azından genel bir çerçeve çizebilmemize imkan sağlıyor. Çoğunluğun kabul ettiği senaryoya göre bu saldırının yapılabilmesindeki en önemli etmen aynı bölgede çok yoğun bir telefon trafiğinin olması. Bu iddiayı güçlendiren detaylardan biri de 2 Temmuz'un Vladivostok şehrinin kuruluş tarihi olması. Çok sayıda Rus subayın cep telefonundan bağımsızlık günüyle ilgili kutlama görüşmelerine katıldığı varsayılıyor. Bu görüşmeler sırasında sinyallerin saptandığı ve karargahın tam koordinatının bu şekilde elde edildiği değerlendiriliyor. Rus askerlerin özellikle iletişim konusundaki disiplinsizliğini göz önünde bulundurduğumuzda bu sebep gayet makul görünüyor. İkinci senaryo ise Ukrayna'nın elindeki istihbaratın anlık değil de çok daha somut ve profesyonel olduğu tezine dayanıyor. Buna göre Ukrayna, batılı bir müttefikinden Rus amirallerin toplantı yapacağı günü ve yeri öğrendi. Geriye son derece hassas füzeleri ilgili noktaya ateşlemek kaldı. Ki bu olasılık pek de düşük bir ihtimal sayılmaz. Çünkü Amerika ve İngiltere başta olmak üzere NATO ülkelerinin Ukrayna'ya son derece kritik istihbari bilgiler sağladığı biliniyor. Telegram kanallarında cılız da olsa dillendirilen bir başka iddia ise Rus karargahında bir köstebek olma ihtimaline dayanıyor. Elbette özellikle süresi uzayan savaşlarda taraf değiştiren ya da elindeki bilgileri satmaya meyledenlerin sayısı da paralel olarak artıyor. Ki aslına bakarsanız bu tür işlerde sadece para, makam ya da üst düzey bir teklife gerek bile kalmıyor. Ülkesinin içinde bulunduğu durumdan kurtulmasını isteyen biri büyük ya da küçük fark etmeksizin elindeki bilgileri gönüllü olarak karşı tarafa verebiliyor. Saldırıya ilişkin istihbaratın neye dayandığı konusu şimdilik net değil. Ancak önümüzdeki günlerde özellikle Ukrayna tarafının bu konudaki açıklamalarını yakından takip etmekte fayda var. Elbette bu saldırıyı anlatıp da 155. Tugay'a değinmemek olmaz. Çünkü General Gudkov gibi bu birlikte Ruslar için son derece özel anlamlara sahip. Bu Tugay, Kursk onursal unvanını modern dönemde taşıyan ilk birlik oldu. Ayrıca aynı zamanda hem Zhukov hem de Suvorov nişanlarına layık görülen tek Tugay olarak anılıyor. Tüm General Gudkov'un tam da bu birliğin başında aktif çatışma bölgesinde hayatını kaybetmesi Ukrayna için müthiş bir propaganda oldu. Rusya'nın uzak doğudaki en önemli askeri birimlerinden biri olan 155. Deniz Tugayı'nın köklerini Sovyet dönemine dayandırıyor. Aslen 1968'de Sovyetler Birliği ile Çin arasındaki sınır krizinin ardından kurulan 55. Deniz Tümeni temel alınarak oluşturuldu. Bu tümen Yemen, Etiyopya, Somali gibi ülkelerde Sovyetlerin çıkarlarını korumak için görev yaptı. 1990'larda ise Çeçenistan'daki savaşlarda aktif görev aldı. Bu dönemde Tugay mensubu yüzlerce askere madalya verildi. Bazıları Rusya kahramanı unvanıyla ödüllendirildi. 2009 yılında yapılan askeri reformla birlikte bu tümen dağıtıldı ve yerine günümüzdeki 155. Ayrı Muhafız Deniz Tugayı kuruldu. Suriye'de 2015-2017 yıllarında görev aldılar. Moskova için son derece kritik bir bölge olan Laskiye'deki Hmeymim hava üssünü korudular. İsimlerinin çok daha geniş kitlelerce bilinmesi ise Ukrayna Savaşı ile oldu. Kiev yakınlarında Irpen Nehri'ni gece geçerek stratejik Moshchun köyünü kontrol altına aldılar. Bu operasyon Rusya'nın Kiev çevresinde tutunmasını sağladı. Tugay 2022 sonu ve 2023 boyunca Donetsk cephesinde savaştı. 2024 itibarıyla da Ukrayna'nın Rusya içindeki Kursk bölgesine yönelik saldırılarına karşı ilk savunma yapan birliklerden biri oldu. Vladimir Putin için bu Tugay sadece bir savaş birimi değil, Rus askerinin gücünün, onurunun ve cesaretinin de simgesi. Bu nedenle Putin tarafından 2022 yılında muhafız unvanı verildi. Ki Rusya'da bu unvan sadece savaşta istisnai başarı gösteren birliklere veriliyor. 2023'te ise bu kez Zhukov nişanı aldılar. Bu da birlik tarihine bir şeref nişanı olarak geçti. Putin sık sık bu Tugay'ın kahramanlıklarını dile getiriyor ve onlara hediye edilen savaş bayrağını halkla buluşmalarında bile yanında taşıyor.
Elbette bu bilgileri öğrendikten sonra aslında Ukrayna'nın sadece Rus donanmasının 2 numaralı ismini vurmakla kalmadığını daha iyi anlıyoruz. Kiev yönetimi arka planda Rusların zihinlerinde büyük yer tutan ve onlar için son derece kahraman isimlerden oluşan bir simgeyi de yerle bir etti. Füzelerin hedefi olan sadece karargah değil, aynı zamanda Rusların moral ve motivasyonuydu. Tek bir saldırıyla savaşın yönünün değişmesini beklemiyoruz. Ancak bu tür simgesel işler arka planda çok daha farklı bir dönemin kapısını aralayabilme potansiyeli taşıyor. Rusya bu saldırıya bir yanıt verecek mi ya da Ukrayna noktasal hamlelerine devam edebilecek mi? Bunu şimdiden kestirmek zor. Ancak gelinen noktada iki tarafın da elindeki tüm imkanları bir şekilde kullanmaya çalıştığı ve mevcut pozisyonunu korumak, hatta daha iyi bir noktaya taşımak istediği sır değil. Bu Gordiyon düğümünün nerede ve nasıl çözüleceğini birlikte göreceğiz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu saldırı gerçekten de Ukrayna'nın bir başarısı mı? Yoksa Amerika, İngiltere ya da başka bir ülkenin Rusya'ya yönelik doğrudan bir eylemi mi? Diğer taraftan Rusların bu tür eylemlere bir türlü çözüm bulamamasını neye bağlıyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın, hep birlikte tartışalım. Başka bir içerikte yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Ukrayna-Rusya savaşının başından bu yana topyekün saldırılar kadar dikkat çeken bir husus varsa o da her iki tarafın özel hedeflere yönelik eylemlere yönelmesi. Bu noktada elbette savaşın başından bu yana Rusya'nın hedefi açık.